Ders 1. Başarılı yöntemler. Yöntemleri derginin tirajını artırmada başarılı oldu. Evet, yenilikçi tekniklerin bir yayının erişim alanını nasıl değiştirebileceği ilginç. Birçoğu daha sonra diğer yayınlar tarafından geniş çapta taklit edildi. Bu stratejilerinin sektördeki etkisini gösteriyor. Kesinlikle. Medyada diğerlerinden önde olmak önemlidir. Okuyucuların ilgisini çekmek için hangi spesifik teknikleri kullandığını merak ediyorum. İçerik oluşturmaya yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Ben de. Bize kendi projelerimiz için fikir verebilir. Yöntemleri ve bunların nasıl geliştiği hakkında daha fazla araştırma yapalım. Ders 2. Etkinlik planlama. Etkinlik için her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Bu harika. Şu ana kadar ne gibi değişiklikler yaptınız? Dekoru güncelledim ve daha iyi bir akis için oturma yerini yeniden düzenledim. Bu değişiklikler umut verici görünüyor. Daha davetkar bir atmosfer yaratacaktır. Umarım. Gerçekten herkesin kendini rahat hissetmesini istiyorum. Kesinlikle. Konfor, herhangi bir toplantının tadını çıkarmanın anahtarıdır. Ayrıca herkesi eğlendirmek için birkaç eğlenceli aktivite planladım. Bu harika bir fikir. İlgi çekici aktiviteler deneyimi gerçekten artırabilir. Her şeyin nasıl bir araya geldiğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 3. Elbise alışverişi. Hadi kontrol edelim. En sevdiğim tarzda elbiseleri var mı? Bu harika bir soru. Umarım yaparlar, bu görünüşü sevdiğini biliyorum. Evet, her zaman benzersiz ve şık bir şeyin arayışındayım. Eminim sizin için mükemmel bir şey bulacağız. Mağazada hangi seçeneklerin bulunduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Aradığımızı bulamazsak bir satış elemanından yardım isteyelim. İyi bir fikir. Tavsiye almak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Genellikle mevcut en iyi parçaları bilirler. Birkaç elbise denemek için sabırsızlanıyorum. Ders 4. Manzaralı oda. Tamam, sana 9. katta manzaralı bir oda göstereceğim. Kulağa harika geliyor. Harika manzaralı odaları seviyorum. Evet, yukarıdan manzara çok etkileyici, özellikle gün batımında. Ne kadar güzel olduğunu ancak hayal edebiliyorum. Hadi oraya gidip bir göz atalım. Heyecanlıyım. Güzel bir manzara konaklamanızı gerçekten iyileştirebilir. Kesinlikle. Zevk alabileceğiniz rahatlatıcı bir alanın olması güzel. Ayrıca geziyi hatırlamak için fotoğraf çekmek de harikadır. Evet. Birlikte harika anılar biriktirelim. Ders 5. Kademeli yorgunluk. Sabahları egzersizimizin yoğunluğunu yavaş yavaş artırmalıyız. Bu iyi bir öneri. Yaralanmaları önlemeye yardımcı olur ve vücudumuzu hazırlar. Kesinlikle. Yavaş başlamak, etkili bir şekilde dayanıklılık geliştirmemizi sağlar. Bu yaklaşımı takdir ediyorum. Antrenmanı daha keyifli hale getirir. Evet, mesele zorluk ve rahatlık arasında doğru dengeyi bulmaktır. Yavaş yavaş sinirlerimizi zorlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birbirimizi motive etmek için ilerlememizi takip edelim.
Harika fikir. Gelişmeleri görmek bize ilham verecektir. Ste başarılı ve saklıklı bir egzersiz rutini. Ders 6. Kendi koşullarınıza göre keşfetmek. Dünyayı kendi koşullarınızda keşfetmenin ne kadar muhteşem olduğunu hiç düşündünüz mü? Kesinlikle. Bagimsiz seyahat etmenin özgürleştirici bir yanı var. Evet. Gideceğiniz yerleri ve ne kadar kalacağınızı siz seçeceksiniz. Kesinlikle. Spontane maceralara ve benzersiz deneyimlere olanak tanır. Ayrıca yolculuğunuzu taviz vermeden ilgi alanlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Bu esnekliği seviyorum. Her yolculuğun daha kişisel ve özel hissetmesini sağlar. Kesinlikle. Yeni yerler keşfetmek için bir sonraki solo maceramı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Bunun öğrenmenin ve büyümenin harika bir yolu olduğunu düşünüyorum. Fırsat buldukça yalnız seyahat etmenin ipuçlarını paylaşalım. Ders 7. Yakınlardaki gezilecek yerler. Hulaga ilginç geliyor. Buraya yürüme mesafesinde mi? Evet öyle. Sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde, ki bu mükemmel. Harika. Yakındaki yerleri keşfetmeyi seviyorum. Ben de. Yürümek, araba kullanmaktan çok daha fazlasını görmenizi sağlar. Kesinlikle. Üstelik yol boyunca manzaranın tadını çıkarabiliyoruz. Evet. Yürüdüğümde her zaman küçük gizli mücevherler bulurum. Öğle yemeğinden sonra kontrol etmek için bir plan yapalım. Kulağa iyi geliyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Biraz zaman ayıralım ve gerçekten atmosferin tadını çıkaralım. Ders 8. Sözleşme detayları. Sözleşmenin fesih için gereken bildirim süresine ilişkin ayrıntıların özellikle eksik olduğunu fark ettim. Evet, bu açıklamamız gereken çok önemli bir nokta. Her iki taraftan da ne beklendiğini bilmek önemlidir. Kesinlikle. Açık iletişim daha sonra yanlış anlaşılmaların önlenmesine yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için şirkette iletişime geçmeli miyiz? Evet, her şeyi yazılı olarak almanın akıllıca olacağını düşünüyorum. Endişelerimizi gidermek için bir e-posta taslağı hazırlayalım. İyi bir fikir. Bu konularda proaktif olmak daha iyidir. Bu anlaşmada ikimizin de korunduğundan emin olmak istiyorum. Ders 9. Müze önerileri. Buradayken hangi müzeyi ziyaret etmemizi tavsiye edersiniz? Bilim Müzesi'nde pek çok etkileşimli sergi var, bu harika. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Uygulamalı deneyimleri seviyorum. Evet. Harika vakit geçirirken çok şey öğrenebilirsiniz. Kesinlikle kontrol etmekle ilgileniyorum. Bu hafta sonu oraya gitmek için bir plan yapalım. Harika fikir. Tüm sergileri keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Günü geçirmek için mükemmel bir yol olacak. Ziyaret ettiğimizde özel bir etkinlikleri olup olmadığına bakalım. Ders 10. Tropikal cennet. İnanılmazdı. Plajlar muhteşemdi ve insanlar çok arkadaş canlısıydı. Kulağa harika geliyor. Samimi bir atmosfere sahip yerleri seviyorum. Evet. Yerel halk bu deneyimi daha da keyifli hale getirdi.
Hayal edebiliyorum. Dostça bir ortam, seyahat ederken büyük bir fark yaratır. Kristal berrakliginde su ve yumuşak kumlarla manzara nefes kesiciydi. Vay! Mükemmel bir kaçış noktası gibi görünüyor. Ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim, orayı çok seversin. Kesinlikle seyahat listeme ekleyeceğim. Bir ara birlikte bir gezi planlayalım. Ders 11, Satis hedefleri. Bu çeyrek için Satis hedeflerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar ulaşılabilir görünüyor, ancak onlara ulaşmak için yeni stratejilere ihtiyacımız var. Kabul ediyorum. Yenilik gerçekten öne çıkmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Satislerimizi artırmak için bazı yaratıcı fikirler üzerinde beyin fırtınası yapalım. Evet. Yeni bir bakış açısı heyecan verici fırsatlara yol açabilir. İyileştirmeler için müşteri geri bildirimlerini de dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu harika bir nokta. Müşterilerimizi anlamak başarının anahtarıdır. Stratejilerimizi detaylı olarak tartışmak için bir toplantı ayarlayalım. Kulağa iyi geliyor. Herkesin düşüncelerini duymaya can atıyorum. Ders 12, Everest Dağı. Iowa eyaletinin 1999'da Everest Dağı'nın yüksekliğini revize ettiğini biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum. Yeni ölçüm neydi? Onu 29.028 FT'ten 29.029 FT güncellediler. Bu büyüleyici. Ölçümlerin zaman içinde nasıl değişebileceği şaşırtıcı. Evet, coğrafyada doğru verinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Revizyonu neyin tetiklediğini merak ediyorum. Daha hassas ölçmek için daha ileri teknoloji kullandılar. Bu çok etkileyici. En doğru bilgiye sahip olmak çok önemli. Kesinlikle. Bu tür ikonik yer işaretleri hakkındaki bilgiler her zaman gelişmektedir. Ders 13, Dayanıklılığı artırma. Bu harika bir fikir. Genel dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olacaktır. Evet, sağlığı korumak için bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Tutarlı eğitim, zaman içinde önemli gelişmelere yol açabilir. Kesinlikle. Kademeli ilerleme, dayanıklılık oluşturmanın anahtarıdır. Hangi spesifik egzersizleri dahil etmeyi planlıyorsunuz? Rutinime interval antrenmanı eklemeyi düşünüyorum. Bu etkili görünüyor. Kendinize meydan okumanın harika bir yolu. Evet ve antrenmanları ilgi çekici ve ilgi çekici kılıyor. Fitness hedeflerimizde birbirimizi destekleyelim. Ders 14, haftalık rutin. Antrenmanlarımı haftada 3 kez yapmayı hedefliyorum. Bu çok etkileyici. Tutarlılık ilerleme için gerçekten önemlidir. Evet. Düzenli bir program oluşturmanın sorumluluk almamı sağladığını düşünüyorum. Kabul ediyorum. Bir rutininiz olduğunda kararlı kalmak daha kolaydır. Genellikle her seansta yaklaşık 1 saat çalışıyorum. Bu oldukça ciddi bir zaman. İyi bir egzersiz karışımına izin verir. Kesinlikle. Hem kardiyo hem de kuvvet antrenmanını dahil etmeye çalışıyorum. Bu genel kondisyon için harika bir yaklaşım. Birbirimizi motive etmek için seanslarımızı birlikte planlayalım. Ders 15, Pizza gecesi.
Ev yapımı pizza için malzemeler alalım. Kulağa harika geliyor. Hangi malzemeleri almalıyız? Bence klasik sucuk ve biraz sebze yiyelim. Evet, kulağa lezzetli geliyor. İyi bir tat karışımını seviyorum. Ayrıca üzeri için biraz taze mozzarella peyniri almalıyız. Kesinlikle. Taze peynir lezzette büyük fark yaratır. Sosu unutmayalım, iyi bir pizzanın temelidir. Elbette. Güzel bir domates sosu her şeyi birbirine bağlayacaktır. Pizza gecemizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 16. Anılara değer vermek. Bu iyi bir öneri. Anıları saklamak için fiziksel eşyalara ihtiyacım yok. Tamamen katılıyorum. Anılar eşyalardan çok daha anlamlı olabilir. Kesinlikle. Paylaşılan deneyimler ve anlar daha değerli hissettiriyor. Evet. Kim olduğumuzu ve dünyayla nasıl ilişki kurduğumuzu şekillendiriyorlar. Seyahat etmenin hediyelik eşyalara ihtiyaç duymadan kalıcı anılar yaratmasını seviyorum. Kesinlikle. Her şey yol boyunca topladığımız hikayelerle ilgili. Bir şeyler biriktirmek yerine benzersiz deneyimler yaratmaya odaklanalım. Kulağa mükemmel geliyor. Zevk almak istediğimiz aktivitelerin bir listesini yapalım. Maceralarımızın bizi nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 17. Dünya Şampiyonası. Düzenli olarak düzenlenen ilk dünya şampiyonalarından birinin sporumuzda olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bu büyüleyici. Hangi spordu? Kürek sporundaydı ve Hannon adında bir yarışmacı düzenli olarak birinciydi. Vay, bu çok etkileyici. Oldukça prestijli bir etkinlik olsa gerek. Kesinlikle. Bu düzeyde kazanmak, büyük bir özveri ve beceri gerektirir. Bu tür yarışmalarda iyi performans gösterme baskısını ancak hayal edebiliyorum. Evet, ama aynı zamanda ülkenizi temsil etmek gurur duygusunu da beraberinde getiriyor. Kesinlikle. Sporumuzun tarihini öğrenmek ilham verici. Bakalım o erken şampiyonluklarla ilgili belgeseller var mı? Ders 18. Tren gecikmeleri. Tren birazdan gelecek ama en az 1 saat gecikeceğini söylediler. Hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten zamanında ayrılmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Anladım. Gecikmeler çok sinir bozucu olabilir, özellikle de seyahat etmekten heyecan duyduğunuzda. Kesinlikle. Günün geri kalanına dair planlarımızı alt üst ediyor. Belki bu ekstra zamanı bir şeyler atıştırmak veya bir şeyler içmek için kullanabiliriz. Bu iyi bir fikir gibi görünüyor. Beklemeyi daha keyifli hale getirmeye yardımcı olabilir. Üstelik burada sohbet edip zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebiliyoruz. Doğru. Zamanımı boş oturmak yerine verimli bir şekilde geçirmeyi tercih ederim. Moralimizi yüksek tutalım ve durumu en iyi şekilde değerlendirelim. Ders 19. Kaçışa hazırlanmak. Kaçışımızın büyük bir kısmı artık kararlaştırıldı. Bu harika bir haber. Özel bir şey getirmemiz gerekiyor mu? Sanırım yolculuk için biraz atıştırmalık hazırlamalıyız. İyi bir fikir. Elimizde atıştırmalıkların olması bize enerji verecektir.
Ayrıca yüzme malzemelerimizi de unutmayalım, plaj Seniç'e giriyor. Sak. Suyun kenarında dinlenmek ve güneşi içinize çekmek için sabırsızlanıyorum. Rutinlerimizden çok canlandırıcı bir mola olacak. Kesinlikle. Birlikte bu macera için çok heyecanlıyım. Hiçbir şeyi unutmadığımızdan emin olmak için bir kontrol listesi yapalım. Ders 20. Alkol farkındalığı. Bir yandan, alkol ölçülü olarak içilebilir, ancak aynı zamanda dezavantajları da vardır. Evet, bunu sorumlu bir şekilde takdir etmek önemlidir. Alkol kötüye kullanılabilen ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen bir uyuşturucudur. Kesinlikle. Olası sonuçların farkında olmak çok önemlidir. Sorumlu içme konusunda eğitim, istismarın önlenmesine yardımcı olabilir. Tamamen katılıyorum. Bu konuda açık tartışmalar önemlidir. Arkadaşlarımız ve ailemiz arasında sağlıklı alışkanlıkları teşvik edelim. Evet. Moderasyonun teşvik edilmesi daha güvenli bir ortamın oluşmasını sağlayabilir. Birlikte insanların alkole bakış açısında bir fark yaratabiliriz. Ders 21. Zorlukların üstesinden gelmek. İlk başta zorlayıcıydı ama sizin için nasıl sonuçlandı? İlk başta biraz zorlandım ama süreç boyunca çok şey öğrendim. Bunu duymak harika. Zorlukların üstesinden gelmek büyümemize yardımcı olur. Kesinlikle. Her engel bize değerli dersler verir. Azmine hayranım. Karakterin gerçek gücünü gösterir. Teşekkür ederim. Her başarısızlığın büyüme için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Ne kadar küçük olursa olsun kaydettiğimiz ilerlemeyi kutlayalım. Kesinlikle. Başarılarımızın tanınması önemlidir. Zor zamanları atlattığımız için ikimizle de gurur duyuyorum. Ders 22. Rahat uyku düzenlemeleri. Daha rahat bir yatağa ihtiyacın olduğunu söylediğini fark ettim. Evet, son zamanlarda uyumakta zorluk çekiyorum. Not edildi. Daha rahat bir odaya geçmeni sağlayacağım. Teşekkür ederim. İyi bir gece uykusu büyük bir fark yaratır. Kesinlikle. Sağlığımız ve refahimiz için gereklidir. Bu ayarlamanın yapılmasındaki yardımınız için teşekkür ederim. Elbette. Dinlendirici bir konaklama için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olalım. Kulağa mükemmel geliyor. İyi bir gece uykusu için sabırsızlanıyorum. Sen bunu hak ediyorsun. Dinlenme, özellikle uzun bir günün ardından çok önemlidir. Ders 23. Kültürel zenginliği keşfetmek. Oradaki canlı kültür ve lezzetli yemekler beni heyecanlandırıyor. Sak. Yolculuğumuzu planlayabilmemiz için uçuş programını kontrol edeyim. İyi bir fikir. Keşfetmeye ayırdığım zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Evet, yerel mutfağı deneyimlemek her zaman seyahatlerimin en önemli anlarından biridir. Tüm geleneksel yemekleri denemek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Her yemek kültür hakkında bir hikaye anlatır. Oraya gitmişken ziyaret etmek istediğimiz yerlerin bir listesini yapalım. Kesinlikle. Ne kadar çok plan yaparsak deneyimimiz o kadar zengin olur. Yaratacağımız tüm anıları yakalamak için sabırsızlanıyorum. Ders 24.
Korkuların üstesinden gelmek. Heyecanlıydım ama araca yaklaşırken aynı zamanda korkuyordum. Anladım. Yeni bir şey denemeden önce biraz korkmanız normaldir. Girise doğru yürürken annemin elini tuttum. Bu rahatlatıcı bir jest. Yanınızda sizi destekleyen birinin olması yardımcı olur. Kesinlikle. Onun tesviki kendimi daha cesur hissetmemi sağladı. Bu desteğe sahip olmanız harika. Her şeyi değiştirebilir. Arabaya bindiğimizde tüm korkularım uçup gitti. Bu harika. Korkularla yüzleşmek bu tür ödüllendirici deneyimlere yol açabilir. Bu ise giristigime sevindim, çok eğlenceli olduğu ortaya çıktı. Ders 25, Kariyer seçimleri. İster fabrika işçisi olun, ister balıkçı olun, pek çok seçenek var. Evet. Örneğin kıyafet yapabilir veya köprüler inşa edebilirsiniz. Kesinlikle. Her kariyer yolu benzersiz zorluklar ve ödüller sunar. Tutkulu olduğunuz bir şeyi seçmeniz önemlidir. Kabul ediyorum. İşte doyum bulmak daha mutlu bir hayata yol açabilir. Ayrıca, önümüzdeki olasılıkları düşünmek heyecan verici. Evet. Farklı kariyer seçeneklerini birlikte keşfedelim. Kulağa harika geliyor. Yol boyunca birbirimize ilham verebiliriz. Kariyerimizde bizi gerçekten neyin mutlu ettiğini keşfetmeye hazırız. Ders 26, Oyun kuralları. Bu durumda bir oyuncu faul yaparsa hakem tarafından penaltı verilmesi gerekir. Bu iyi bir nokta. Hakem, adaleti saklamak için oyunun kurallarını uygular. Kesinlikle. Cezalar olmadan oyuncular kuralları ciddiye almayabilir. Oyunu rekabetçi tutar ve oyuncuları kurallara göre oynamaya teşvik eder. Hakemlerin kararlarında tutarlı olmalarını her zaman takdir etmişimdir. Evet, tutarlılık oyunun bütünlüğünü korumanın anahtarıdır. Oyuncuların takip etmeleri gereken sınırları anlamalarına yardımcı olur. Kesinlikle. Açık kurallar herkes için daha keyifli bir deneyim sağlar. Yakın zamanda bir maç izleyelim ve hakemlerin oyunu nasıl yönettiklerini görelim. Ders 27, Ilk ziyaretler. Daha önce herhangi birini ziyaret ettiniz mi? Hayır, bu benim ilk seferim olacak. Keşfetmek için heyecanlıyım. Bu harika. Yeni yerleri deneyimlemenin özel bir yanı var. Kabul ediyorum. Neler sunabileceklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Ziyaret etmek istediğiniz belirli turistik mekanlara baktınız mı? Evet. Özellikle yerel kültür ve yemeklerle ilgileniyorum. Kulağa harika geliyor. Yemek her seyahatin çok önemli bir parçasıdır. Kesinlikle. Yerel lezzetlerin hepsini denemek istiyorum. Gelin mutlaka denenmesi gereken yemeklerin ve gezilecek yerlerin bir listesini yapalım. Ders 28, Çanta alışverişi. Merhaba. Yeni bir el çantası almak istediğini duydum. Evet, dikkatimi çeken birkaç tasarımı inceledim. Bu heyecan verici geliyor. Hangi tarza yöneliyorsun? Henüz emin değilim. Hem gündelik hem de resmi seçenekleri düşünüyorum.
Bir el çantasında çok yönlülüğe sahip olmak harika. Kesinlikle. Farklı durumlar için kullanabileceğim bir şey istiyorum. Özellikle beğendiğiniz markaları buldunuz mu? Birkaç tasarımcıya bakıyorum ama önerilere açığım. Gelin birkaç mağazaya birlikte göz atalım ve neler bulabileceğimize bakalım. Ders 29. Geç ödeme isteği. Harika. Konaklamam için geç çekiş talebinde bulunabilir miyim? Evet, bunu sizin için öğlene kadar ayarlayabiliriz. Bu mükemmel olurdu. Bu bana rahatlamam için ekstra zaman sağlıyor. Kesinlikle. Ayrılış gününde işleri yavaşlatmak güzel. Esnekliği takdir ediyorum. Bu gerçekten deneyimimi geliştiriyor. Misafirlerimizi her zaman mümkün olduğunca ağırlamaya çalışıyoruz. Bunu duymak harika. Müşteri olarak değerli olduğumu hissettiriyor. Konaklamanızın tadını çıkarmanızı ve harika anılarla ayrılmanızı istiyoruz. Eminim yapacağım. Bu kadar yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Ders 30. Organik ürünler. Market alışverişinizde organik ürünleri mi tercih ediyorsunuz? Evet, geleneksel seçeneklere göre daha sağlıklı ve tadı daha iyi. Tamamen katılıyorum. Organik meyve ve sebzelerin tadı çok daha fazladır. Kesinlikle. Ayrıca çevre için daha iyidir. Bu da benim için önemli bir faktör. Sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Daha sağlıklı seçimler yaptığımı bilmek beni iyi hissettiriyor. Bu hafta sonu çiftçi pazarına bir gezi yapalım. Harika fikir. Taze, yerel ürünler almak güzel olacak. Sezonda neler olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 31. Görülmesi gereken yerler. Keşfederken dikkat etmem gereken herhangi bir yer var mı? Evet, parka giderken büyük bir alışveriş merkezinin önünden geçeceksiniz. Mola vermek için iyi bir yer gibi görünüyor. Kesinlikle. Alışveriş yapmak veya bir şeyler atıştırmak için harika bir mekandır. Yakınlarda tarihi yerler de var mı? Evet, sadece birkaç blok ötede güzel bir müze var. Bunu kontrol etmeyi çok isterim. Müzeler her zaman ilgi çekicidir. Kesinlikle. Yerel kültüre dair çok zengin bir fikir sunuyorlar. Bunları seyahat planımıza dahil ettiğimizden emin olalım. Ders 32. Kahve filtreleri. Hem kahve filtrelerimiz bitmek üzere. Alışverişe gittiğinizde bunları da alabilir misiniz? Elbette. Onları listeye ekleyeceğimden emin olacağım. Teşekkürler. Kahvemi içmeden güne başlayamıyorum. Tamamen anlıyorum. Günaydınlar için kahve olmazsa olmazdır. Evet. Günün geri kalanının gidişatını belirler. Tekrar azalma ihtimaline karşı fazladan biraz alacağım. Bu akıllıca bir fikir. Hazırlıklı olmak daha iyi. Unutmamak için not edeceğim. Ders 33. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4H kulüpleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4H kulüplerinin çiftçiliği ve tarımı teşvik eden gençlik kuruluşları olduğunu biliyor muydunuz?
Evet, gençleri bu faaliyetlere nasıl dahil ettiklerini büyüleyici buluyorum. Onlara sorumluluğu ve ski çalışmayı öğretmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Aynı zamanda değerli yaşam becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Toplum hizmetine de odaklanmalarını seviyorum. Evet. Aidiyet ve takim çalışması duygusunu asiler. Programları ve etkileri hakkında daha fazla araştırma yapmalıyız. Harika fikir. Nasıl çalıştıklarını görmek ilginç olurdu. Bazı yerel kulüplere bakalım ve ne yaptıklarını görelim. Ders 34, ekstra havlu ve yastıklar. Aslında ilave konuk için ekstra havlu ve yastık da saklayabilir misiniz? Evet, bunu sizin için herhangi bir sorun yaşamadan ayarlayabiliriz. Teşekkür ederim. Her şeyin onlar için hazırlanmış olması güzel. Kesinlikle. Konaklamanızı mümkün olduğunca konforlu hale getirmek istiyoruz. Gerçekten takdir ediyorum. Detaylara büyük önem veriyor. Amacımız bu. Burada konfor en büyük önceliğimizdir. Eminim misafirim ekstra olanakları da takdir edecektir. Bu ilave dokunuşlarla kendilerini evlerindeymiş gibi hissedecekler. Bu kadar misafirperver olduğunuz için bir kez daha teşekkürler. Ders 35, Kadınların oy hakkı. Savaşın kazanılması birçok insanın kadın haklarına yönelik tutumunu değiştirdi. Evet, insanların tutumu giderek kadınların oy kullanma hakkına sahip olması yönündeydi. Önemli olayların toplumsal görüşleri nasıl değiştirebildiği etkileyici. Kesinlikle. Eşitlik mücadelesinin tarihte derin kökleri vardır. Bu haklar için mücadele edenlerin cesaretine hayranım. Evet. Onların kararlılığı gelecek nesillere yol açtı. Katkılarını hatırlamak ve onurlandırmak önemlidir. Kesinlikle. Tarihimizi anlamak, bugünkü haklarımızın farkına varmamıza yardımcı olur. Herkes için eşit haklara sahip olmayı desteklemeye devam edelim. Ders 36, Yaz anıları. Yaz muhteşemdi, gerçekten. Nereye gittiniz ve deneyiminiz nasıldı? Sahili ziyaret ettim ve günlerimin çoğunu sahilde güneşlenerek dinlenerek geçirdim. Kulağa hoş geliyor. Plaj, özellikle sıcak yaz aylarında mükemmel bir kaçış noktasıdır. Evet, dinlenmek ve dalgaların sesinin tadını çıkarmak harikaydı. Gerçekten sarhoş olmama yardımcı oldu. Hayal edebiliyorum. Oradayken yeni aktiviteler denediniz mi? Kesinlikle. İlk kez snorkelli yüzmeye gittim ve su altında yepyeni bir dünyaya adım atmak gibiydi. Vay, bu inanılmaz olmalı. Deniz yaşamını keşfetmek çok büyüleyici bir deneyim olabilir. Evet, ayrıca taze ve lezzetli yerel deniz ürünlerinin de tadını çıkardım. Sonunda, macera ve rahatlamayla dolu mükemmel bir yaz kaçamağı geçirmişsiniz gibi görünüyor.